İsmim Abdülkadir, soyadım Taşlıdere. Helvadere kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Aksaray'a bağlı. Kendim 42 yaşındayım. 82 doğumluyum. Burası baba yurdumuz. Biz hayvancılıkla geldik geçtik bugüne kadar. Babam rahmetli burayı 80 yılında yaptırmıştı. Koyun ve keçi besliyorduk. Tabii hayvancılık para etmediği için o zamanlarda işi arıcılığa çözdük. Bu arıcılık yılları bir 15 yıl geçti. Yaz günü bizim çocukluk hayatımız burada geçti. Kışın arımız Mersin'e giderdi. Biz okula giderdik. Tabii bu arada biz 17 yaşında ben kendim evlendim. Babam rahmetlik oldu 2002 yılında. Ondan sonra ben askere gittim 2003 yılında. Askerden sonra geldim. Tekrar bu işi hayvancılıkla kendim zaten hayvancılığa biraz isteğim vardı. Arıya da alerjim olduğu için arıcılığa pek ılık bakmadım. Koyunculuk yapmaya başladım ilk yıllarda. Keçicilik yapmaya başladım. Bu arada tekrar büyükbaşa döndüm. Mecbur çalışmak zorunda olduğum için buna da çoban gerektiriyordu devamlı. Bu esnada büyükbaş yaptık. Bayağı bir 5-6 yıl. Tekrar büyükbaş işini de sütçüyle problemlerimiz olduğundan hayvancılık işini de bitirmek zorunda kaldık. Bir de burada orman işletme bazı yerleri hayvan şeyine yasak kıldı. Biz de mecbur bu hayvancılık işini bırakmak zorunda kaldık. Bu esnada işi koyun keçiye çizdik tekrar. Köyde kalmak için bir nedenim var projesiyle 100 koyun aldım. Bu 100 koyunla yaylamıza çıkıyorduk. Bizim burada yukarıda Şimşir, Ortabaz, Söbüca dediğimiz yaylalarımız var. Orada dedelerimizden olan bir mekan. Oradaki yerler. Tabii biz orada birkaç yıl bu işi yaptık. Tabii çocuk yetişerekten çobancılık işi ağır gelmeye başladı bize. Çocukların geleceği istikbali sıkıntıya girer miadıyla. Biz koyunun bir kısmını sattık. Keçi işi yapmaya başladık. Adana'dan Halep keçisi getirdim. Halep keçisinin süt verimi güzel. Bizim bu yörede olmuyor dediler ama ben ırkını kırdırarak bu keçi işi yapmaya başladım. Tabii içerisinde biraz da koyunumuz olmazsa olmuyor. Bu da ayrı bir özelliğimiz. Bizim burada geçim kaynağımız koyun, keçi, az da olsa bir tarım. Yani kırsal bölgedeydi ister istemez. Hasan Dağımızın keki, keveni daha mükemmelliği özverisi olduğu için bizim sütümüz, peynirimiz de daha böyle kalite oranı yüksek. Balımızın ayrı bir özelliği var. Yine dediğim gibi keven, kekik, meşe balı. Bu konuda bizim kasaba olarak bu şeylere nasıl söyleyeyim daha bir her şeye lezzet, damak tadı olarak daha bir ayrıcalığımız farklıdır. Bunlar orijinal aslan. Sözde olan bir aslan değil. Bunlar bu dağda kurdu gördüğü zaman diyarını aşıran bir cinsten. Yani söz temsiliyle kalan bir şey değil. İcraat var bunlarda. Bunların 2 tanesi kangal. Bir tanesi de malaklı melezi. Yenikleri biri malaklı, biri kangal. Bunlar kesinlikle görevinde taviz vermeyen hayvanlar. En iyi şekilde görevini yerine getiren hayvanlar. Kurta, domuza, tilkiye, her haşereye kesinlikle tavizsiz mücadelesini verirler. Biz kurttan en ufak bir zarar zayi görmedik. Çünkü köpeklerimiz kesinlikle taviz vermeyen bir cinsten. Canını verir ama önündeki hayvana kesinlikle zarar verdirmeyecek bir tabiri vardır. Bunlara değil mi? Sen niye söyledin oğlum? Sen... Yaban hayatı, kurt, domuz
buna benzer tilki, porsuk, bu hayvanlar bulunur. Tabii zararlarına kadar, zararları ister istemez o da bir şeydir. Hedefine ulaşması için koyuna, kuzuya ister istemez boşluk buldu mu dalar kurt. Pis böcüler, domuzlar, bahçelere zararı var mesela. Onu da yani yine devlet önüne geçmesi lazım. Bizim yapacağımız bir şey yok domuz konumunda. Dediğimiz gibi biz ancak bu kadar başarabiliyoruz yani. Öbürüne. Oğlum buna lan. Çık. Git. Şuramayacağım. Git. Bakıla. Buna yeniden ver. Arkana dön. Şuna yeniden ver. Böyle şeyini. Böyle. İsteyeceğim. Allah. Bir oğlum bir. Bir lan. Bir ha. Elini vurma. Elini kaptırma. Zorlu. Zırman. Kış şartlarında hayvancılık keçi konumunda burada %80 malımız dışarıda çıkar yani. Meşe, bu alıç, erik, keven, bu mevzudan davarımızın yayılım oranı olasılığı yüksek. Biz burada malımız yani çok aşırı zor şartlara girmediği sürece içeride kalmaz. Çok böyle kar kış sıkıştırıp don putaya döndürmediği sürece hayvanlar içeride kalmaz. Yani keçi yayılır yani. Keçinin bir doğum esnasında bir 5-10 gün bir içeride kaldığı an olur. Gerisi hep dışarıda olur. Yayılım alanında olur yani. Koyun ister istemez kar mevsimini fazla şey yapmaz. Biz bugün hem bu alanda sahamız belli yani. Bizim yerimiz burada. Yerim aşağı tarafta zaten. Devamlı günlensin diyerek de hem de keçinin içerisinde bir dolaşsın amaçlı koyunları da bazen salıyoruz yani normal şartlarda. Kara koynumadan çanlarını takayım, ak koynumadan aşıları yakayım. Ablası sağsında ben boyuna bakayım. Yayıl ablasını sevdiğim karabaş koyun. Çobancılık güzel bir meslek. Yalnız çobancılık yapan bir insanın arkasında destekleyen kardeşi, abisi, çocuğu, evladı olması lazım. Hani çobancılık yıl 12 ay mal başında çoban isteyen bir varlık. Tamam mı? Kendi başına sürüp de haydi sürdüm çayıra Mevlam gayra yapamazsın. Bunu örnek veriyorum. Haftada 5 gün sen gidiyorsan 2 günde seni dinlendirecek birilerinin olması lazım. O esna içerisinde de bunun yazın yemeğiydi, samanıydı. Bunları tecirken bunlara maddi olarak destekleyebilecek şeyin yine olması lazım. Geçim kaynağın. Devamlı çobancılık yaparım dersen bizim bu kırsal bölgede sıkıntı. Çünkü çok büyük bir hayvan meblası yapamıyorsun.
içerisindekini satarım da onu yemini samanla alırım diyerek. Az en iyi kullansan 200-250 de var kullanırsın. O da zaten geçim sistemini kendi boğazıyla seni idare etmez. Ha başka yerlerde adamın 500 koyunu, 1000 koyunu var. Bu adam sadece geçimini hayvancılığa bağlamış, koyuna, keçiye bağlamış. Bu adam bu işi başarabiliyor. Ama bizim bu dağlık bölgede sıkıntı. Burası babamın eski arılığı. Burada bir hayvan tıkmak için bir damımız vardı, mandıramız. Bir kendimizin yaşadığımız evimiz vardı. Bir de yan tarafında ufak körpelerimizi falan tıkmak için yerimiz vardı. Buralık zamanla helak oldu yani. Yıktı, her gelen bir taş düşürdü ve istila oldu gitti. Biz de kendimiz aşağı bir düzen kurduk. Ve onunla şimdilik geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Hayvancılık işi çok mükemmel bir iş. Yani neden? Peygamber mesleği derler. Yani ekmeğin peşine düştükten sonra insanlara faydalı bir şey. Sütüyle, yoğurtuyla, peyniriyle, ondan sonra etiyle, yünüyle çok güzel bir hayvan. Keçi dersen yani binbir dere çare misali bir sütünün yararlı olduğunu söylüyor. Ana sütüne eşdeğer olduğunu söyleniyor bunun. Yani insanlara tercih ederim yani. Yerim müsait olan herkese bu hayvancılık işini, koyun keçi işini özellikle tercih ederim. Yapabilirler isteyen, içinden gelen bir insan yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben bu işi yaparım dedikten sonra insanoğlunun bükemediği bir düzen yok. Yapar yani. Geçmişte mesela böyle ailelerden birkaç aile Ali Osman Ağalar diller, Gökçüler diller. Onlar bu dağlarda yörük sistemini aşındırıp yerleşime döndüren bu aileler var birkaç tane. Tamam mı? Viseller diller, İyipler diller. O şekilde birkaç aile dağlarımızın efsane konumunun ne kadar şeyini bilmem ama bu adamların geçmişten hala torunlarının da yaptığı bu hayvancılık mevzusu hala devam ediyor yani. Bu adamlar torunları bırakıp bir tarafa kalkıvermedi yani bu işi. Hala bu işi devam ettirebilen vatandaşlarımız var yani. Devlet desteklese de kasabamızdaki küçük belediyelikler bizi önümüze taş atıyor yani. Bizi ileriye götürmek için bir alternatifimiz olmuyor. Mesela Bozkurt Düzlüğümüz var. Aksaray Belediyesi'ne geçti. Hiç kimsenin umrunda olmadı. Ağırlarımız vardı. Oski dede yurdumuz bu şekilde yapılı. Dede yurtlarımız vardı. Ağırları vardı. 300 koyun, 500 koyun. Artı 250-300 de keçi yapacak. Barındıracak yerlerimiz vardı. Orayı falan kuruttu Aksaray Belediyesi. Tekrar Helvadere kasabası olarak buradaki hayvanlarımızın barınağı, yayılım alanı, ya bahar günü böyle kuzu koyun kuzulayacağı zaman kullandığımız arazilerimizi orman işletmeye tel içerine aldırdı, fidanlattı. Yani oradan önümüzü yine kesti. Viran şehrimiz var burada. Eski Osmanlı'dan önceki, tabii ben tam bir tarihi bilmediğim için yerlerimiz var. Viran şehir. Burada kislelerimiz var. Eski yıkıntı, tarihi eser yerlerimiz var. Oraya da yeniden Turizm Bakanlığı'na vererek bizim hayvancılık önümüzü kesti yani. Biz de gücümüzün yettiği kadar azaltmak zorunda kalıyoruz malı. Yani ben isterim ki 300, 350, 500 koyunum olsun. Ama bir barınağımız olmadığı için, yayılım alanımızı kısıtladıkları için bunda biz sıkıntı yaşıyoruz. Bu yaşadığımız sıkıntı içerisinde ister istemez bunu ileri gidemiyoruz yani. Bu malcılık işi de ancak bundan ibaret.
Tavsiyem şudur yani insanlar bir yerde yerleştikçe kendi kendine çekilmez bir hal alıyor. İnsanların hep birbirine bir huzurla yaklaşımını istiyorum. Yani iki tane hayvan, koyun, keçi birbirinin yanında durabiliyor ama iki insan kardeş kardeşinin gün geldiği zaman geçinemeyeceği bir hal alıyor. Biz bunları daha yakınlaşıp daha uzlaşma haline getirmemiz lazım. Yani ben çobanım işte çoğu zaman ben özellikle şu konuya da değineyim. 5 vakit namaz insana çok büyük değil. Bu çoğu der ki ben çobanım dağın başında nerede bulacağım suyu? Şimdi her şey kolaylaştı. Kolaylaştı. Su, pet, düzen her şey geldi. Sırtında o abdesti alacağın suyu taşıyabilirsin. İnsanların en iyi huzurlu yaşayacağı bir konum 5 vakit namazıdır benim gözümde. Diyeceğim bu. Köpekler ellemiyorlar. Deme. Ama Bu da benim torun. Bu da niyetleniyor hayvancılığa, davarcılığa, köpekçiliğe. Hiç korku diye bir şey yok. İsimleri ne oğlum onların? bu hastalığı